Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün köstebek pasta tarifi vermek istiyorum sizlere. Hiç bekletmeden direkt tarifimizi kekini hazırlayarak başlayalım. 10 adet yumurta beyazı uygun bir kaba alınır. 1 fiske tuz eklenir ve çırpılmaya başlanır. 1 su bardağı toz şeker azar azar eklenerek yumurta beyazı katı kar haline gelene kadar mikser yardımıyla çırpılmaya devam edilir. Evet, gördüğünüz gibi krem şanti gibi bir hal aldı. 10 yumurta sarısı uygun bir kaba alınır. 1 su bardağı toz şeker, 1,5 çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ uygun bir kaba alınarak mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpılır. İki su bardağı un artı 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı nişasta artı 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 2 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu uygun bir kapta karıştırılır ve bu karışım 3-4 seferde yumurta sarılı karışıma azar azar eklenerek mikser yardımıyla karıştırmaya devam edilir. Pürüzsüz olana kadar tüm karışım azar azar eklenerek karıştırılır. Kakaonun miktarını rengine göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı ile 3 yemek kaşığı arasında. Evet, kakaolu karışıma yumurta beyazını 3-4 seferde eklenir ve spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştırılarak yumurta beyazı söndürmeden karıştırmaya devam edilir. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, yumurta beyazının hepsini ekledim ve yavaşça karıştırarak karışımımı hazırladım. Gördüğünüz gibi kelepçelik kek kalıbına bu harcı döküyorum. Boyutunu istediğiniz ebatta ayarlayabilirsiniz. Daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 170 derecede fanlı fırında pişirmeye bırakıyorum. Biz bu aşamada kremasını hazırlayalım. 1 çay bardağı un elenerek uygun bir tencereye alınır. Üzerine 1 çay bardağı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 2 adet tam yumurta eklenir. Tüm malzemeler karıştırılır. 1 litre süt ilavesi yapılarak ocağın üzerine almadan pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılır. Evet, orta ateşte sürekli karıştırarak katı muhallebi kıvamına gelene kadar krema pişirilir. Kremanın hiç başından ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Koyulaştıktan sonra 3-4 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Hemen altını kapatmıyorum. Evet, istediğim kıvama geldikten sonra altını kapatıyorum. Tartımla
75 gram beyaz çikolata keserek ayarlıyorum ve kremanın içine alıyorum. 75 gram da oda ısısındaki tereyağı ekleyerek tereyağı ve çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. İlk sıcaklığı kremanı geçtikten sonra üzerini hava almayacak şekilde kapatarak soğumaya bırakıyorum. Direkt kremanın üzerine hava almayacak şekilde kapatmamız önemlidir. Üzeri kabuk bağlamaması için. Soğuk kremayı 2 paket toz krem şanti 1 su bardağı sütle çırpılarak bu karışıma azar azar ekleyerek bir mikser yardımıyla kıvam alana kadar karıştırıyorum. Evet, krem şantinin hepsini ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu kremayı tüm pastalarda da kullanabilirsiniz. Lezzetli, kıvamlı bir pasta. Kıvam aldıktan sonra üzerine 100 gram kutu krema ekliyorum ve çırpılmaya devam ediyorum. Kıvam alana kadar çırpalım. 100 gramdan fazla krema eklemeyelim. Eğer kıvamı koyu geliyorsa gözünüze biraz süt ilavesi yapabilirsiniz. Evet, kremamız kullanıma hazır. Sıkma poşetini alıyorum daha sonra ben kremamı. Pişen keki fırından çıkartarak evet, kekimi ters çeviriyorum ve kalıptan çıkartıyorum soğumasını beklemeden. Kenarlardan çıkan kek parçalarını da ziyan etmiyorum. Üzerinde rondodan çekerek kullanacağım. Kırıntı haline getiriyorum. Evet, kelepçeli kek kalıbından keki çıkardıktan sonra ılımaya bırakıyorum. Ilıyan keki ortadan ikiye kesiyorum veya üçe keserek ayırıyorum. Bir su bardağıyla veya bir çay bardağıyla keki yuvarlak kesiyorum. Kestikten sonra bol sütle ıslatalım. Bu aşamayı kamera çekmemiş, göstermemişim. Evet. Krema sıkıyorum. Her kek parçasına bolca. Kekin kenarlarından çıkan parçaları da mutfak robotunda un haline gelene kadar çektim. Bir kasede biriktirdim. Gördüğünüz gibi kenarda bekliyor. Üzerini bununla kapatacağım. Krema sıktıktan sonra her dilime muz dilimi ekliyorum. Muz yerine farklı meyveler de kullanabilirsiniz. İsterseniz muz dilimlerinden sonra tekrardan üzerine krema sıkabilirsiniz.
Bazısına Antep fıstıklı draje koydum. Ve üzerini kek kırıntılarıyla kaplıyorum elimle. Evet, gördüğünüz gibi köstebek pastam hazır. Borcamı alıyorum ve kalanların hepsini bu şekilde mantoluyorum. Evet, köstebek pastalarım hazır. Gördüğünüz gibi 2 borcam geldi. Kalanları bir kuplarda servis yaptım. Aralıklı olacak şekilde kek kırıntısı ve krema sıkarak hazırladım bardaklarda. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.